Selam, ben Siyah Zetsu. Sharingan açıklandı videosunun devamı sayılabilecek olan Mangekyo Sharingan açıklama videosuna hoş geldiniz. Ayrıca duyurusunu yeni yapmaya başladığım Discord sunucusuna gelip benimle veya diğer kişilerle vakit geçirerek Naruto konuşmak isterseniz açıklama veya yorumlardaki linki tıklayabilirsiniz. Yani yine siz bilirsiniz ama gelin işte, niye gelmeyesiniz ki? Ayrıca video hoşunuza giderse lütfen beğenmeyi unutmayın çünkü bu bana gerçekten yardımcı oluyor. İyi seyirler. Mangekyo Sharingan geçen videoda bahsettiğim normal Sharingan'ın en son hali 3 virgüllü versiyondan sonra gelen bir aşama ve inanılmaz güçlü. Şimdi senaryo tamamen güçlü karakterler etrafında döndüğünden uzaylı ve yıkıcı güçlere alışığız ama Naruto evreninin içine girip diğer uluslardaki tüm ninjaları göz önünde bulundurduğunuz zaman Mangekyo Sharingan'a sahip olmak sizi direkt güç olarak %1'lik dilime sokuyor denebilir. O yüzden gerçekten çok eşsiz bir yetenek. Çünkü her Mangekyo Sharingan kullanıcısına özel bir tasarım ve bir takım güçler bahşediyor. Şimdi Mangekyo Sharingan'ı ilk kullanan kişi Indra Otsutsuki. Ayrıca birçoğunuz gözü Sasuke'ninkiyle aynı demiş, o kısım filler olduğu için önemsiz. Yani aslında planlanan tasarım şu şekildeydi. Ama animede nedense Sasuke'ninkiyle aynı yapmışlar. Ve seride Mangekyo Sharingan uyandırmak çok nadir bir durum. Öyle ki Mangekyo Sharingan kullandığını bildiğimiz kişi sayısı 2 elin parmaklarını geçmez. Bu arada bu çocuklar da filler, yani sayılmaz denebilir. Bunun sebebi ise uyandırmak için en yakınını öldürmen gerektiği biliniyor, ancak yanlış. En yakınının ölümünü gördüğünde yaşadığın travma kadar şiddetli bir travmaya maruz kalmalısın. Yani bu rüyada bile olabilir mantıken. Hatta bu dediğime karşı çıkanlar da olacaktır. Sadece bekleyin. Sağlam argümanlar kullanarak bu konuyla alakalı bir teori yayınlayacağım. Mangekyo Sharingan'ın tam Türkçesi ise kaleidoskop kopyalama çarkı gözü. Peki kaleidoskop nedir? Bir çeşit dürbün. İçine baktığınızda ışığın kırılmasıyla oluşan çok çeşitli desenleri net bir şekilde görmenizi sağlayan bir dürbün. Dolayısıyla yazar bundan esinlenmiş ve açıklamasında herhangi bir engel olmaksızın her şeyin ardındaki gerçeği gören gözler olarak yapmış. Aslında görüş yetenekleri olarak ekstra bir özellik kazandırmıyor ve 3 virgüllü Sharingan'la aynı olarak biliniyor. Ancak kazandırmasına gerek de yok bence. Çünkü efsane güçlerle geliyor ve bunları da şimdi açıklayacağım. Hatta ilk önce Susanoo ile başlıyorum çünkü her yeteneği farklı olsa da hepsinin ortak özelliği Susanoo açabiliyor olmaları. Diğer yetenekleri de kişileriyle birlikte açıklarım artık. Susanoo, Mangekyo Sharingan'ı 2 gözünde birden uyandırabilen kişilerin kullanabileceği eşsiz bir teknik. Ve bir kez açıldıktan sonra gözünüz olmasa bile kullanabiliyorsunuz. Aslında teknikten daha çok kullanıcısının çakrasının cisimleşmiş hali. Dolayısıyla kullanıcısının etrafını sarıyor ve hücrelerinizde bile hissedebileceğiniz kadar acıya maruz bırakıyor. Şimdi 3 aşamadan oluşuyor. Birinci aşaması kalkan olarak kullanılan iskelet. Bu aşamada kullanıcının etrafını saran kaburga kemikleri oluyor ve eğer isterseniz kol gibi kısımları da ekstradan çıkarabiliyorsunuz. İkinci aşamada çıkardığınız parçalar deriyle kaplanıyor ve bir insan gibi görünüyor. Üçüncü aşamada ise Susanoo tamamlanıyor ve zırh ile kaplanıyor. Üçüncü aşama tahminimce bir Mangekyo Sharingan kullanıcısının ulaşabileceği en üst nokta. Daha sonra da dördüncü aşama, yani kusursuz Susanoo geliyor ki bu bayağı devasa manyak bir şey. Madara'nın söylediğine göre kusursuz Susanoo'su evrendeki her şeyi kılıcıyla kesebilecek güçteymiş. Zaten dağları falan da sadece şok dalgasıyla koparıyordu. Bu yüzden büyük ihtimal doğrudur. Ayrıca yine Madara'nın dediğine göre kusursuz Susanoo'su kuyruklu canavarlarla bile rekabet edebilecek güçteymiş. Ayrıca rengi, Susanoo'nun stili ve özellikleri de kullanıcısına göre değişiyor. Ancak bunları Susanoo açıklandı videoma saklıyorum ki şimdilik konudan sapmayalım. Sıradaysa Mangekyo Sharingan yetenekleri. Bu kısım biraz ilginç. Birçoğunuz bilmiyor olabilirsiniz hatta. Biliyorsanız yorumlarda belirtin bakalım ne kadarınız biliyor. Mangekyo Sharingan yetenekleri kişinin en büyük arzusuna göre uyanıyor olabilir. Tabii bu bir teori ama mesela Itachi savaşsız yeni bir dünya yaratmak istediği için bir özelliği uzay ve zamanı kontrol eden Tsukuyomi, aynı şekilde Shisui de savaşı durdurmak ve barışa ikna etmek istediği için insanların fikrini değiştiren Kotoha Matsukami, Sasuke intikam almak ve bunun için önüne gelen her yeri yakıp yıkmak istediğinden dolayı sönmeyen bir ateş olan Amaterasu, Obito ise Rin'in olduğu başka bir dünyada yaşamak ve gerçek dünyadan soyutlanmak istediği için Kamui'yi uyandırdı. Bu kısmı
tekrar ediyorum, resmi bir bilgi değil ancak düşündüğünüz zaman çok mantıklı ve tutarlı bence. Şimdi yeteneklerini anlatmaya Itachi'nin Mangekyo Sharingan'ından başlarsak. Sağ gözü Amaterasu, sol gözü ise Tsukuyomi kullanmasını sağlıyor. Amaterasu, dokunduğu şeyi gerekirse sonsuza kadar yakabilen ve hedefi yanmadan sönmeyecek olan kara bir ateş. Sadece mühürleyerek veya varsa Kogutsuchi yeteneğiniz ile engellenebilir. Tsukuyomi ise zaman ve mekanın kontrolünü sizin elinize aldığınız çok güçlü bir genjutsu. Yani bir kişiyi öldürebilecek kadar güçlü, en güçlü genjutsu da denebilir. Shisu ise iki gözünde de Koto Amatsukami kullanıyor ve Koto Amatsukami için kusursuz genjutsu deniyor. Buna özel bir video gelecek ancak kısaca bahsedersem karşıdaki kişiyi göz kontağı olmadan genjutsu altına alıyor ve düşüncelerini istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Kişi genjutsu altında olduğunu fark etse bile yapabileceği bir şey yok. Çünkü onun hafızasındaki deneyimleri sahte deneyimlerle değiştirmiş ve düşündüğü şeyi doğru olarak kabul ettirmiş oluyorsunuz. Sasuke ise her iki gözüyle de Amaterasu kullanabilirken sağ gözüyle ayrıca Kogutsuchi yani alev kontrolü yapabiliyor ve Amaterasu'a form verip gerekirse söndürebiliyor. Obito sağ gözüyle kendi vücudunun bir kısmını veya tamamını Kamui boyutuna ışınlayabilirken sol gözüyle de uzaktaki cisimleri ışınlayabiliyor. Ki ayrıca bana soracak olursanız Kamui Naruto evrenindeki en iyi tekniklerden bir tanesi. Madara, Indra ve Izuno'nun da Mangekyo Sharingan'a sahip oldukları biliniyor ancak yetenekleri hiçbir zaman açıklanmadı. Dolayısıyla böyle videolar görürseniz teoriden ibaret olduğunu bilin. Şimdi buraya kadar iyi, güzel, aşırı güçlü teknikleri anlattım. Ancak her tekniğin olduğu gibi bu tekniklerin de dezavantajı mevcut. Öyle ki bir kişi Mangekyo Sharingan'ı ne kadar sık kullanırsa o kadar hızlı körleşiyor. Yani göz verdiği güçlerin karşılığında kendini giderek mühürler ve görüşün gitgide azalır. Ayrıca bu yetenekleri her kullandıktan sonra da yan etkileriyle karşılaşır. Bunlar da genelde zayıf düşmek veya görüş azalması gibi yan etkiler. Peki bunun önüne geçmenin bir yolu yok mu diye sorarsınız. Tabii ki var. Bu da sonraki aşama Eternal Mangekyo Sharingan sayesinde oluyor. Ha bir de Hashirama hücreleri var. Yani şunu fark ettim, her videoda Hashirama hücrelerine değiniyorum. Hashirama'dan bile daha çok yer kaplıyor seride. Obito mesela Hashirama hücreleri sayesinde Kamui'yi sonsuza kadar kullanabiliyordu. Neyse, öncelikle Eternal Mangekyo Sharingan'a ulaşmak imkansıza yakın bir şey. Yani zaten Mangekyo Sharingan elde etmek çok zor. Bir de Eternal Mangekyo Sharingan elde etmek daha da zor. Çünkü belli şartlar var. Ama yapması basit. Tek cümlede anlatacak olursam, bunun için kendi Mangekyo Sharingan'ını kan bağın olan birisiyle değiştirmen gerekiyor. Tabi bu iş Lego parçası takıp çıkarmak gibi değil. Yani tekniken öyle aslında ama daha sonra da küçük bir iyileşme süresi var ve boom, Eternal Mangekyo Sharingan. Ama olay şu ki bu çok nadir gerçekleşen bir durum. Hani nesillerce Uchiha klanı üyeleri Eternal Mangekyo Sharingan'a ulaşmak için birbirini katletmiş ve sadece Sasuke ve Madara bu konuda başarılı olabilmiş. Dolayısıyla mantık şu kapıya çıkıyor, sadece kardeşlik gibi yakın kan bağı olan kişilerden nakledilen operasyonlar başarılı olabilir. Çünkü ikisi de kardeşi sayesinde Eternal Mangekyo Sharingan'a ulaşmış. Bu gözün ekstra bir özelliği de yok. Yani başkasının gözünü aldığınız zaman onun gözünün yeteneklerine kavuşmuyorsunuz. Misal Madara Izuno'nun yeteneklerine sahip değil. Keza Sasuke de Itachi'nin yeteneklerine sahip değildi. Ha Amaterasu muhabbeti var, o konuya da birazdan geleceğim. Eternal Mangekyo Sharingan elde eden kişiler Mangekyo Sharingan'ın dezavantajlarından muaf oluyor. Çünkü gözü isminden de anlaşılabileceği gibi Eternal yani sonsuz bir görüş kazanmış oluyor. Bu arada şimdi söyleyeceğim yine resmi bir açıklama değil ama büyük ihtimalle Eternal Mangekyo Sharingan olmadan mükemmel Susanoo'yu açamazsınız. Çünkü normal Susanoo bile kullanıcıya aşırı derecede zarar verirken mükemmel Susanoo çok daha büyük bir acı olurdu. Ayrıca Sasuke Eternal Mangekyo Sharingan ile birlikte açamamıştı. Six Paths çakrası sayesinde açabildi. Şu aynı yetenekleri kullanma meselesine de gelecek olursam, bize Mangekyo Sharingan yetenekleri eşsiz dendi ancak bu doğru değil. Yani yine çok özel ama tam anlamıyla eşsiz değil. Bildiğiniz gibi Itachi Amaterasu kullanıyorken Sasuke de Mangekyo Sharingan açtığında Amaterasu'u bir yetenek olarak kazandı. Buradaki muhabbetin konuyla alakası yok. Bu sadece Itachi'nin Sharingan'ı sayesinde telkinlediği tek seferlik bir olaydı. Yani Sharingan kullanıcıları yeteneklerini daha sonra aktifleşmek üzere telkinleyerek zamanla programlayabilir. Ayrıca bu yeteneklerin eşsiz olmadığına dair bir diğer kanıt da
Sasuke Kagutsuchi ile Amateras'ın dönüş yazını Naruto'nun Rasen Shuriken'i ile eşleştirdiği zaman Tobirama'nın söylediği şu sözlere bakın. Daha önce hiç böyle alev kontrolü görmemiştim diyor. Yani mantıken daha önce görmüş ama böylesini görmemiş. Dolayısıyla evet, Mangekyo Sharingan yetenekleri çok özel ve nadir. Ancak tamamen kişiye özel değil anlamı bir nebze onaylanmış oluyor. Yoksa yazar bu diyaloğu buraya niye koysun ki? Değil mi? Ayrıca diğer bir örnek, Madara'nın Mugen Tsukuyomi planını Obito'ya anlatırken kullandığı Genjutsu'nun tanımı, Itachi'nin Tsukuyomi'si ile birebir aynı. Tabii bu Genjutsu için kullandığı göz kendi gözü değil, kendi gözleri Rinnegan'a evrilince Nagato'ya devretmişti ve büyük ihtimal başka bir Uchiha'nın gözlerini aldı. Ancak yine de o gözle Tsukuyomi kullanabiliyor denebilir. Ha, bunu heykele bağlı olduğu zaman onun gücü sayesinde yaptığını söylüyor. Bu da sanırım Tsukuyomi kullanacak kadar gücü kalmadığı için heykelden yaşam enerjisi alarak kullanabildiğini anlatmak için yazılmış bir diyalog. Yani yoksa o göz Tsukuyomi'ye sahip değilse heykel sayesinde nasıl kullanabilecek ki? Bu örneği sona sakladım çünkü buradan da başka bir yere bağlayacağım. Hem normal Sharingan hem de Mangekyo Sharingan başka kişilere nakledilebiliyor. Sadece kullanırken daha fazla çakra harcıyor ve bu da antrenmanlarla geliştirilebiliyor. Yine bir örnek, Kakashi başta 2 kere Kamui'yi kullanabiliyorken sonlarda bildiğiniz spamliyordu. Ve evet, videonun sonuna geldik. Zaten buraya kadar izlediyseniz video büyük ihtimal hoşunuza gitmiş ve eğlenmişsiniz demektir. O yüzden bir beğeni atmayı unutmayın. Ayrıca fikirlerinizi de yorumlar kısmında belirtin. Eğer unuttuğum bir şey olursa kusura bakmayın ve daha fazla böyle içerikten haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.